Merhaba, ben Enes. Bugün Redmi AirDots 2S modelinin incelemesiyle beraberiz. 2S modeli en son çıkan Redmi AirDots 3 modelinden bir önceki çıkan model olarak geçiyor. Ve burada gördüğünüz gibi diğer serilerdeki micro USB giriş artık Type-C ile güncellenmiş ve tuşlu kontrolde dokunmatik kontrol ile değiştirilmiş. Yine ses ve görüşme kalitesi olarak da iyileştirmeler bulunuyor 2S modelinde. Türkiye'den ben de bu 2S modelini iki farklı satıcıdan satın aldım ancak bana S modelini gönderdiler. Yani mavi kutulu bir kulaklık gönderdiler. Ben de hiç kutuları açmadan direkt geri gönderdim. Dikkat etmeniz gereken bir nokta, kutusunun kırmızı olması gerekiyor. Ben de en son çare olarak AliExpress'ten bu kulaklığın siparişini verdim. Yaklaşık olarak 15 günde elime ulaştı ve 27 TL'lik bir vergi ödedim. O yanlış ürün satan satıcıları ilgili siteye şikayet ettim. Eğer gerçekten Türkiye'den 2S modelini orijinal ve güvenilir bir şekilde satan birisini bulursam eğer açıklamalar kısmına linkini eklerim. Evet, bu kadar uzun bir girişten sonra son olarak video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız mutlu olurum. Lafı hiç dolandırmadan direkt ses kalitesinden başlayalım incelemeye. AirDots 2S modeli diğer AirDots modellerinde olduğu gibi 7.2 mm'lik bir driver'la geliyor. İlk olarak 2S modeliyle önceki AirDots modellerini karşılaştırdığım zaman ses kalitesindeki iyileştirme fark edilebiliyor. Ortalama bir ses yüksekliği var. Ses yüksekliği konusunda biraz daha temkinli gitmiş Xiaomi firması ve 2S modelinde ses yüksekliğini biraz daha düşürmüş diyebilirim. Normal AirDots serisine göre. Çok yüksek bir ses beklentiniz varsa hani bir miktar az gelebilir ancak benim görüşüm olarak çoğunluğu tatmin edecek seviyede bir yükseklik seviyesi bulunuyor 2S modelinde. Basların derinliği yeterli, tiz olarak da gayet başarılı, vokalleri güzel bir şekilde öne çıkartabiliyor kulaklık. Önceki AirDots modellerinde tiz ve bas olarak biraz daha öne çıkıyordu. 2S modeli biraz daha dengelenmiş. 2S modeli 3 hariç diğer AirDots modellerinin ses kalitesi olarak biraz daha makyajlanmış hali gibi olmuş. Bas, tiz ve mid notalarını daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Daha temiz bir müzik deneyimi sunuyor 2S modeli. Yine en son incelemesini yaptığım AirDots 3 modeliyle karşılaştırdığım zaman onun genel olarak ses karakteristiği ve enstrüman ayrımı olarak biraz daha gerisinde kalıyor 2S modeli. Ancak aralarında 2 katına yakın bir fiyat farkı bulunuyor. Hani aralarındaki bu ses kalitesi farkı 2 katı değil, o şekilde söyleyebilirim. Ses yüksekliği olarak AirDots 3 modeliyle oldukça benzer olduğunu söyleyebilirim. Belki çok az farkla 2S modelinin biraz daha sesleri yüksek. Yine benzer fiyata satılan Hailuo'nun oyun modu bulunan GT5 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman 2S modelini son ses seviyesi olarak GT5 modelinin çok az daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bas olarak az farkla GT5 modeli önde. Tiz ve vokal olarak da az farkla 2S modeli önde. Aralarındaki ses çözünürlüğü farkı oldukça az. Yani neredeyse ben bir fark hissedemedim açıkçası. Genel olarak firmalar net bir şekilde söylemese de iki kulaklıkta da 7.2 mm'lik driver'lar kullanılmış ve benim tahminim olarak aynı driver'lar kullanıldığını düşünüyorum. Yine benzer fiyata satılan Realme Buds Q modeliyle de 2S modelini bir karşılaştırdığım zaman ses yüksekliği olarak çok bariz bir şekilde Buds Q'nun çok daha yüksek ses verdiğini söyleyebilirim. Bas performansı olarak çok az farkla 2S modeli önde. Tiz performansı olarak da Q modeli önde. Mid olarak yani orta ses olarak 2S modeli önde. Enstrüman ayrımı, ses detayı ve sesteki berraklık olarak 2S modelinin biraz daha önde hissettiriyor. Buds Q modeli tasarım olarak biraz daha öne çıkıyor ve biraz daha kulakta sağlam durduğunu söyleyebilirim. Eğer son ses seviyesi sizin için önemliyse burada Buds Q modelini tercih edebilirsiniz. Diğer yönlerde 2S modelinin önde olduğunu söyleyebilirim. Fiyat olarak yurt dışında benzer olsa da Türkiye'de bir miktar daha fiyat farkı bulunmasına rağmen Edifier'ın X3 modeliyle de 2S modelini karşılaştırdığım zaman ses yüksekliği olarak X3 modeli biraz daha önde. X3 modelinin tizleri daha keskin ve tizler yükselebiliyor. 2S modelinde biraz daha soft ve yumuşak bir ses karakteristiği bulunuyor. Kulaktaki duruş olarak X3 modeli daha ergonomik ve güzel bir şekilde kulağın içerisine girdiği için bas performansı olarak biraz daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. 2S modelinin X3 modeline göre bir avantajı oyun modu olması diyebiliriz. Genel olarak aralarında çok uçurum farklılık olmasa da X3 modelinin biraz daha müzik deneyimi olarak önde olduğunu düşünüyorum. Yine burada fiyat olarak daha uygun fiyatlı olmasına rağmen QCE markasının T4 modeli yine oyun modu bulunuyor bu kulaklıkta da. Bunu da bir karşılaştırdığım zaman diğerlerine göre farkın biraz daha açıldığını söyleyebilirim. Yani T4 modeli ses deneyimi olarak biraz daha geride kalıyor ancak burada fiyat olarak da daha uygun fiyatlı olduğu için hani tercih edilebilir. Ancak eğer bütçeniz uygunsa 2S modeli T4 modeline göre daha başarılı bir müzik deneyimi sunuyor. 2S modeli genel ses performansı olarak düşünüldüğünde önceki AirDots modellerindeki beğenilen ses performansını biraz daha makyajlayarak daha da geliştirilmiş ve 200 TL fiyatına göre oldukça tatmin edici bir şekilde müzik deneyimi sunuyor. AirDots 2 modelinin kutu içerisinden iki farklı kulak silikonu ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Ancak
2S modeline Type-C bir kablo koymamışlar. Ben de satın alırken fark etmedim. Type-C kablolu olan paket ayrı olarak satılıyormuş. Yani maliyetten düşmek için Type-C kabloyu da çıkarmışlar. AirDots modellerinin çok fazla sahtesi olduğu için bu şekilde kutu altındaki buradaki kısmı kazıyıp bu adrese giderek kulaklığınızın orijinal olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 2S modelini ilk olarak elimize aldığımızda diğer AirDots kutularıyla çok farklı hissettirdiğini söyleyemem. Biraz daha iyileştirilmiş kutu kalitesi genel olarak. Bu arka bölümünde en dikkat çekici olarak bir Type-C girişini görüyorsunuz. Ön bölümünde maalesef bir gösterge bulunmuyor üçlü şeklinde. Burada şarj olurken kırmızı şeklinde yanan bir lamba bulunuyor. Kapakta bir sensör bulunuyor. Kapağı kaldırdığımız zaman direkt kulaklıklar bulunabilir moda geliyorlar. Bu şekilde mıknatısları oldukça kuvvetli. Herhangi bir şekilde hem kutu içerisinde hem de dışarıda kendi kendine açılmıyorlar. Bu şekilde salladığınız zaman çok hafif bir oynama mevcut. Kutu büyüklüğü olarak AirDots 3 modeliyle birebir aynı. AirDots 3'ün kutusu biraz daha yumuşak ve malzeme kalitesi olarak biraz daha iyi hissettiriyor. Şöyle kulaklıklara yakından baktığımızda gördüğünüz gibi üst bölümlerde dokunmatik alanlar bulunuyor ve maalesef bu üst kısımlarda eğer kulaklığı cebinize direkt kutuya koymadan atarsanız kılcal çiziklerin oluşmasına imkan sağlıyor. Şöyle arka bölümlerinde kızıl ötesi algılayıcılar bulunuyor. Bu sayede kulaklıkları kulağımızdan çıkardığımız zaman çalan parça duruyor. Tasarım olarak AirDots S ve AirDots 2 modelinin aynısı büyüklük olarak. Sadece burada dokunmatik bir alana geçilmiş. İki modelinin içinde de bir led bulunuyor ancak bunlar kulaklığı kullanırken yanıp sönmüyorlar. Yine bir artı bir özellik olarak kulaklıkta kızılötesi sensörü var ancak bu şekilde masaya koyduğumuz zaman da bu sensör devreye girip müziği tekrar çalmıyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bu şekilde telefonla eşlediğim zaman da tek olarak gözüküyor ve şurada gördüğünüz gibi basic olarak çıkıyor. 2S olarak. Yine bu kulaklıklara da reset atmak için kulaklıklar bu şekilde elimizdeyken bir 10 saniye boyunca ikisine basılı tuttuğumuz zaman kulaklıklara reset atmış oluyoruz. 2S modelinde pop-up açılır ekran özelliği destekleyen telefonlarda çalışıyor. Bu şekilde kulaklığın kutusunun ve kulaklıkların sağ ve sol olarak da ne kadar şarjının kaldığını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ancak bu iPhone'larda veya desteklemeyen Xiaomi hariç telefonlarda çalışmıyor maalesef. Burada ekstra bir not düşmek istiyorum. Bütün tam kablosuz kulaklıklarda kutunun şarjı %20 veya %30'un altına düştüğü zaman gerekli akımı kulaklığa veremeyerek kulaklığı kutunun içerisine koysanız dahi şarj başlamıyor. Yani kulaklıklar açık bir şekilde kalıyorlar. Bu problemi de çözebilmek için tek yapmanız gereken kutuyu şarj etmek. Kutuyu şarj ettiğiniz zaman bu sorun ortadan kalkacaktır. Yani bu kulaklığa özel bir sorun değil. Bütün tam kablosuz kulaklıklarda olan bir sorun. Kulaklığın teknik özellik kısmına baktığımızda Bluetooth 5.0 kullanılıyor. Kutusunda 600 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Son ses seviyesini alarak yaptığım testte 3 saat 40 dakika boyunca kulaklıklar müzik çalabildi. Firmanın verdiği değer de 4 saatti. Kutuyla birlikte de toplamda 20 saat boyunca kullanabiliyoruz AirDots 2S modelini. 2S modelini hem Android bir telefonda hem de iPhone bir telefonda test ettiğim zaman herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi gibi bir sorunla karşılaşmadım aynı oda içerisinde. Yani yolda yürürken de telefon arka cebime, ön cebime veya çantaya koyduğum zaman da herhangi bir şekilde sesle gidip gelme olmadı 2S modelinde. Bazı kulaklıklarda bulunan tıslama ve dip ses sorunu 2S modelinde de bulunuyor. Ancak bu çok fazla beni rahatsız etmiyor açıkçası. Bazı kişiler bunu özellikle sorduğu için bunu da belirtmek istedim. Çok sessiz bir yerde kulaklık kulağınızda takılıyken müzik çalıp tekrar durdurduğunuz zaman bir 3-5 saniye boyunca bir tıslama geliyor. Ondan sonra bu ses kesiliyor. 2S modelini dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. En ufak dokunmalarımızı dahi algılıyor. Burada gördüğünüz gibi sağ kulakla ve sol kulakla bu şekilde butonlar atamışlar. Ancak maalesef önceki şarkıya geçme ve sonraki şarkıya geçme veya ses arttırıp azaltma özellikleri bulunmuyor 2S modelinde. Yine uygulama desteği de bulunmadığı için burada kontrolleri özelleştiremiyoruz ve bence burada önemli bir eksi özelliği bulunuyor 2S modelinin. En azından bir önceki şarkıya geçme ve sonraki şarkıya geçme özelliğinin olmasını beklerdim. Ancak maalesef kontrol açısından biraz kısıtlı 2S modeli. 2S modeli tasarım olarak diğer Redmi AirDots modelleriyle birebir aynı olduğu için kulağımıza takarken yan bir şekilde takıp ondan sonra çevirmemiz gerekiyor. Yani burada kulaklıktan maksimum verimi alabilmeniz için doğru bir şekilde kulağınıza takmanız çok önemli. Yani kulaklığı bu şekilde takıp bu şekilde ters takmaya çok müsait bir kulaklık. Yani doğru bir şekilde takmanız gerekiyor. Silikonun güzel bir şekilde kulağın içerisine girebilmesi için. Bu da kulaklıktan alacağınız bas, tiz ve mid performansını çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Şu an sesimi AirDots 2S model tam kablosuz kulaklığın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Net bir şekilde size yansıtabiliyor mu? Bu kulaklıklarda mikrofonlar bir miktar şu kısımda denk geldiği için sesi biraz daha kötü yansıtıyor uzak toptaki olan tasarımlara göre.
Son olarak video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yenice olarak kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi AirDots 2S modeli mikrofonlarından duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şimdi burada duyduğunuz kafe gürültüsünü bu Bluetooth hoparlörden açıyorum ve bu yönden bana doğru bir kafenin arka gürültüsü geliyor. Sesimi net bir şekilde iletebiliyor mu size? Kafe gürültüsünü ne derece yansıtıyor? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Şu an sesimi AirDots'un 1. modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Top tasarımda olduğu için çok üst düzey bir mikrofon performansı beklemiyoruz. Ancak günü kurtarır seviyede bir performans. Mikrofon performansı olarak AirDots 3 modeli hariç diğer AirDots modellerinde mikrofon bu alt bölümde olduğu için telefonla görüşmesi yaparken kulaklığı kulağınızdan çok hafif dışarı doğru çıkarmanızı tavsiye ederim. Bu videoda da gördüğünüz gibi ben ilk başta kulaklığı çok bastırarak kulağımın içerisine sokmuştum ve mikrofon kısmı da tam olarak burada kaldığı için sesi boğuk bir şekilde aldı. Ancak hafif çektiğiniz zaman uzun görüşmelerinizi yapmanız açısından çok verimli olmaz. Ancak günü kurtarır derecesinde bir mikrofon performansı sunuyor bize 2S modeli. Yine önceki AirDots modellerindeki mikrofon performansı olarak da daha da geliştirildiğini görebiliyoruz. DSP olarak bir gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor 2S modelinde. Dışarıda bir sıcak var. Vallahi eve kendimi zor attım ha. Yaz gelmiş ben sana diyeyim. Sana zahmet olmazsa senden bir bardak su rica edebilir miyim? İçim yandı. 2S modelinde bir oyun modu da bulunduğu için diğer oyun modu olan kulaklıklarla bir uygulama üzerinden ses gecikmesini ölçtüğümde oyun modu açıkken 172 milisaniye, kapalıyken de 352 milisaniyelik bir gecikme elde ettim ve diğer oyun modu olan kulaklıklarla benzer bir oyun deneyimi yaşadığımı söyleyebilirim. Yani minimuma indiriyor gecikmeyi ancak yine de çok dikkat ederseniz bir gecikme var. Ancak bundan daha iyi de bir oyun modu olan bir kulaklık yok. Yani oyun modu olan kulaklıklarla benzer bir deneyim yaşayabiliyorsunuz 2S modeliyle. Özellikle PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlar oynuyorsanız bence memnun olursunuz 2S modelinin oyun performansı olarak. Zaten oyun modunu kapatsanız dahi günlük kullanımda video izlerken herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi yok. Burada fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman AirDots 2S modelinin artıları fiyatına göre başarılı bir müzik ve ses performansı sunması ve oyun modu olması diyebiliriz. Eksi kısmına geldiğimiz zaman pop-up açılır ekran üzerinden destekleyen telefonlarda kutunun ve kulaklıkların ne kadar şarjının kaldığını öğrenebiliyoruz. Ancak kutuda bir gösterge olmaması bence eksi bir özellik. Yine kontrol olarak da zayıf kontrolleri bulunuyor. Yani önceki şarkıya geçme veya sonraki şarkıya geçme, ses arttırıp azaltma özellikleri maalesef eklenmemiş 2S modeline. Bence bu da kulaklığın önemli bir eksi özelliği. Onun haricinde 200 TL gibi bir fiyata satıldığı düşünüldüğünde, yani vergilerle beraber eklendiği zaman yurt dışından alırsanız eğer 230-240 TL'ye alabiliyorsunuz. Şu an itibariyle Türkiye'den ben dediğim gibi iki farklı satıcıdan bu kulaklığı satın aldım. 2S modeli olarak başlıkta çünkü 2S modeli yazıyordu. Ancak bana S modelini gönderdiler. Yani ben videonun giriş bölümünde söylediğim gibi o satıcıları şikayet ettim ilgili siteye ve gidip yurt dışından aldım. Eğer Türkiye'den gerçekten güvenilir ve 2S modelini satan bir satıcıyı bulursam açıklamalar kısmına linkini eklerim. AirDots modeli Türkiye'de isim olarak oldukça önemli bir marka. Yani Türkiye'de güzel bir fiyattan eğer giriş yaparsa oldukça fazla satacağını düşünüyorum. Eğer 3 modeliyle aralarında ciddi bir fiyat farkı yoksa burada 3 modelini almanız daha mantıklı olur. Ancak burada AirDots 2S modelini 200 TL'ye alabilirken 3 modelini hani 300 TL'ye alabiliyorsanız 100 TL daha ekleyip AirDots 3 modelini alabilirsiniz. Ancak buradan 350 TL ve 400 TL diye fiyatlara çıkarsa 3 modeli bence burada 2S modeli almanız daha mantıklı olur. Evet, 2S modeli hakkında benim size aktaracaklarım bunlar da. Kulaklığın satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İndirim, fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Eğer ki video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Burada X3 modelinin biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim. Söyleyebilirim yerine başka bir kelime bulmam lazım. Söyleyebilirim. Düşünüyorum. Müzik deneyimi olarak önde olduğunu düşünüyorum.